Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum ve hemen haberlerime başlıyorum. Bugün İsviçre'den iki çok yeni haberim var arkadaşlar. Birisi tazminat meselesi, birisi de müşterinin hastanelik olma meselesi. Lütfen sonuna kadar izleyin. Video hoşunuza giderse bir like verirseniz, abone olmadıysanız abone olursanız da tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Hiç fazla vaktinizi almadan hemen haberlere geçiyorum. İsviçre Appenzell Kantonu sığınmacıya tazminat ödeyecek. Appenzell-Ausserrhoden Kantonu sığınma başvurusu reddedilenlere 61 bin frank ödeyecek. Şimdi merak edenler kaç TL yapıyor? Arkadaşlar hesapladım. 2 milyon 135 bin TL yapıyor. Şimdiki kura göre bir frankımız 35 TL'den hesaplarsak 2 milyon 135 bin TL İsviçre bu vatandaşa ödemesi lazım. Evet, federal mahkemenin kararıyla Appenzell-Ausserrhoden'ın kantonu sınır dışı edilme sürecinde tutulan bir sığınmacıya tazminat ödemek zorunda kalacak. Mahkeme sınır dışı işlemlerinin derhal ve zaman kaybı olmadan yapılmasını gerektiren hızlandırılmış şarta uyulmadığını belirtti. Şikayetçi Niederteufel AR'deki yani Appenzell kantonu oluyor. AR'deki Gümünden hapishanesinde 305 gün boyunca haksız yere tutulduğunu iddia ederek 61 bin frank tazminat talep ediyor. Bu olay başlangıçta Gine vatandaşı olduğunu iddia eden ve İsviçre'ye ilk girişini 2018'de İspanya üzerinden yapan bir adamın hikayesiyle başlıyor. İlk sınır dışı edilme girişimi olan 2019'da İspanya'ya geri gönderildi ancak 2019'un sonunda tekrar İsviçre'ye giriş yaparak tutuklandı. Ardından sınır dışı edilme süreci uzatıldı ve mahkeme sonunda tutukluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme Appenzell-Ausserrhoden kantonu yetkililerini sınır dışı işlemlerini hızlandırmamakla suçlarken Kanton Göç İdaresi'nin ve daha sıkı bir denetim altında olması gerektiğini vurguladı. Evet arkadaşlar, inanılmaz bir şey ama görüyorsunuz sığınmacıya 61 bin frank, adam yani hapishanede kalmış, burada karakolda kalmış, 305 gün yatarak 65 bin frank kazanmış. Ben daha şimdiye kadar 305 gün yatarak 61 bin frank kazanamadım İsviçre'de. Bütün ömrüm İsviçre'de geçti ama böyle bir şey daha yaşayamadım. İnşallah da yaşamam. Evet arkadaşlar, geliyorum ikinci haberime. Bakın ne olmuş ne bitmiş. Migros'tan, yalnız dikkat, Türkiye Migros değil İsviçre Migros'ta oluyor bu olay. Bir yanlışlık olmasın. Migros burgerde plastik parça çıktı. Müşteri hastanelik oldu. Migros'un Unterentfeld'den Kanton Aargau'daki bir şubesinden satın aldığı Emmütze burgeri yedikten sonra 26 yaşındaki G.S adlı bir kişi talihsiz bir olay yaşadı. Arkadaşlar, Unterentfeld'den Kanton Aargau, Basel'e sınır, Almanya'ya sınır, yani İsviçre'nin üst tarafında kalıyor. Almanya'ya sınır, yani şimdi soracak olursanız nerede kalıyor bu olay, nerede oluyor? O kantonda, o taraflarda oluyor. Müşteri yemek sonrası acil servise gönderildi. Burger eti içinde olan plastik parçayı yuttu ve ardından acil servise götürüldü. Olaya rağmen Migros'tan resmi bir özür gelmedi ve G.S sadece etin satın alma bedelini geri aldı ki bunu da yetersiz buldu. G.S burger yedikten kısa bir süre sonra şiddetli boğaz ağrısı hissettiğini ve ağzından sarı sert bir plastik parça çıkardığını belirtti. İçinde 2 plastik parçanın bulunduğu ve bunlardan birini yuttuğu, diğerini ise zamanında fark ettiği ortaya çıktı. Hemen şubenin müşteri hizmetlerine geri döndü ve tazmin edildi. Ancak durumu akşam ilerledikçe kötüleşti ve nihayetinde tıbbi yardım almaya zorlandı.
Migros AR, hasarın sigorta şirketine bildirildiğini ve buna göre işlem yapıldığını belirtti. Müşteri Migros'tan bir mektup alarak ve özür dileyerek daha fazla adım aldı. Ancak G.S İsviçre'de yasal olarak belirtilmeyen bir tazminat talep etti. Migros böyle durumların sigorta uzmanları tarafından bireysel olarak değerlendirdiğini ve tür tatminin yalnızca bir kaza sonrası ciddi fiziksel veya psikolojik yaralanmalarda bir hakim tarafından belirlendiğini vurguladı. Arkadaşlar, haberin ikisi de Post gazetesi İsviçre'den. Haber için teşekkür ediyoruz. Şu ikinci haber için kendim de birkaç şey söylemek istiyorum. İzin verirseniz arkadaşlar, Migros'ta teknik üzerinde biz de bizim şirket de bazen çalışma yapıyoruz. Kontroller çok sık. Yani girişte biz kontrol ediyoruz. Künyeyi çıkarmamız lazım, saatimizi çıkarmamız lazım, küpen varsa çıkarman lazım, kolyeyi çıkarman lazım. Efendime söyleyeyim, sakalın varsa böyle buraya şey takılıyor. Hani korona varken takıyorduk, maske takılıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim, saçlarınız uzunsa böyle benimki gibi saçları kapatıyorsunuz. Saç dökülmesin diye. Yüzüğünüz varsa yüzüğünüzü çıkarıyorsunuz. Kontroller çok sık. Nasıl olmuş bu parça, bu şeyin içine nasıl düşmüş? Herhalde makineler çalışırken makinenin bir yerinden bu parça düştü. Yoksa ben başka türlü bunu şey yapamam, yani anlatamam. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Bazen şöyle oluyor. Migros'un fabrikalarında teknisyenler tavanda, mavanda, yukarıda bazı bir şeyler çalışıyorlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim, belki orada bir şey unutuyor. Zamanla oradan bir şey düşebilir. Olabilir. Böyle. Bu konular böyle oluyor. Ama bu parça sarı olduğuna göre herhalde makineden kırılarak veya da sökülerek o etin içine düştü. Şimdi bu vatandaşa, arkadaşa geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Migros sigortasına vermiş. Migros şimdi bunu bekler bakalım, sigorta ne diyecek, sigorta ne belirleyecek. Yalnız Migros'ta şöyle bir şey var. Sırf bir özür dilemeyle bitmez. Bunun arkasından ona efendime söyleyeyim bir Gutschein gönderirler. Gutschein yani bir 100 franklık, 500 franklık, artık ne kadar düşünecekler bilmiyorum. O para yüksekliğinde gider Migros'tan alışveriş yapabilir. Yani geçen de burada ufacık bir olay oldu. Gazetede bir reklam vardı. Bunu da kısacık söyleyeyim. Orada tam belli değildi. Bir ucuzluk vardı. Yalnız şu tarihten şu tarihe, o tarihi çok ufak yazmışlar. Benim tanıdığım birisi o tarihi görmemiş, gitti alışveriş yaptı. Full parasını ödediği için şikayet etti. Onun için bile 30 frank, bakın arkadaşlar, 30 frank hediye gönderdi Migros ona. Özür dileriz dedi, bu 30 franklan dedi. Gidin dedi alışveriş yapın dedi. Yani o konularda Migros bayağı kulant, yani aşağında kalmıyor. O konularda yani diyebilirim ki Migros iyi diyebilirim. Kop'u bilmiyorum. Kop'un daha bir şey gelmedi, kulağıma gelmedi. Gelirse onu da söyleriz. Arkadaşlar, bir not aldım. Sıla yoluna gidecek arkadaşlar. Şahin sizin sigortacınız. Hüseyin kardeşimle dün telefonda konuştum. Konu şuydu. Arabanın sigorta kağıdını kaybederseniz, unutursanız, sigorta şirketine telefon edebilirseniz, sigorta şirketi size e-mail veyahut da WhatsApp'ta gönderme ihtimali olabilirse, yani WhatsApp'a gelirse ruhsatın resmi, hatta o telefonla da gösterdiğiniz zaman sınırda Sırbistan, Bulgaristan sizi geçiriyor arkadaşlar. Sırbistan bazen bir 5-10 euro çorba parası almak için direniyor. Onu da biliyoruz. Ama Bulgaristan mesela geçiriyor. Problem yok. Yani başınıza böyle bir olay gelirse Sıla yolunda
şirketinizi arayabilirsiniz. Zaten Hüseyin Şahin sizin sigortacınız. Ona sigortalıysanız tabii ki normal saatlerde telefon edebilirsiniz. Normal saatlerde telefon alır. Kendisi de izinde değilse tabii ki tam izine denk gelirse, kendi de izindeyse o zaman şans yok. O zaman öbür büroya telefon edeceksiniz. Bunu kısaca söylemek istedim arkadaşlar. Başınıza böyle bir şey gelirse olur ya, tarihini belki tam görmemişsinizdir, yanlışlık olur, kaybedersiniz, herhangi bir şey olur. Şirketiniz size e-mail üzeri resmini gönderirse veya da WhatsApp üzeri gönderirse telefondan gösterdiğiniz zaman sınırı geçebilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse bu videoya bana bir like verin. Yorum yazın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu haberler üzerinde? Abone olmadıysanız abone de olursanız ben de tabii ki sevinirim. Gurur duyarım. Gelecek videoda görüşme dileğiyle arkadaşlar, hepinize bol sağlıklar diliyorum. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.